Herkese selam. Ben de sizleri çok özledim. Neredeyse 2 aydır ortalarda yokum ama bugün ilginç bir konuyla karşınızdayım. Besteciler serisinde en son Beethoven'ı anlatmıştım, hatırlarsınız. Hatırlamıyorsanız eğer videoyu buraya koyuyorum. Ama şimdilik bir yere gitmeyin, daha sonra bakarsınız. Neyse, devam ediyorum. O videoda Beethoven'ın 20'li yaşlarının sonunda işitme duyusunu yavaş yavaş kaybetmeye başladığından bahsetmiştim. Ve 47 yaşına geldiğinde de tamamen sağır oldu demiştim. Peki hiç düşündünüz mü? Beethoven sağırken bu besteleri nasıl yapabildi? Öncelikle sizi biraz hikayeye dahil etmek istiyorum. Düşünsenize, müzisyensiniz ve yavaş yavaş duyma yetinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Diğer insanlardan daha kusursuz olması gereken duyunuz bir anda yok olmaya başlıyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Beethoven bunları yaşadığında henüz 27 yaşındaydı ve tahmin edebileceğiniz gibi yaşadığı bu durum onu ağır bir bunalıma sürükledi. 2 yıl boyunca insanlara sağır olduğunu asla söylemedi. Hatta bu yüzden hiçbir sosyal etkinliğe katılmadı. Çünkü müzisyenlik onun mesleğiydi ve ünlü bir müzisyen olarak bu durumun mesleğinde bir engel yaratmasını istemiyordu. Beethoven işitme kaybını durdurmak için her yolu denedi. Fakat hiçbir yöntem onu iyileştiremedi. Bu durumdan kurtulamayacağını anlayan Beethoven intihar kararı aldı ve Heiligenstadt vasiyetnamesini yazdı. Ancak besteci olarak yeni eserler üretmeyi görev saydığı için bu kararından vazgeçti ve müziğe daha çok sarılarak hayatına devam etti. İnanamayacaksınız ama Beethoven en ünlü ve en önemli eserlerini bu dönemde yazar. Sağırlığının getirdiği ruhsal bunalımlar eserlerine de yansır. Hatta bu durum Beethoven'ın bazı eserlerini o dönem için anlaşılmaz kılar. Ama Beethoven'ın umrunda bile değildir. Çünkü o müziğini birilerini mutlu etmek için değil, kendi iç dünyasını yansıtmak için üretir. Bu durum müzikte bir devrimdir. Hislerin müziğe yansıtıldığı bir dönemin kapılarını Beethoven tek başına açar. Evet, gelelim Beethoven'ın nasıl müzik yaptığına. Yine sizi hikayeye dahil etmek istiyorum. Şimdi annenizi, babanızı ya da yakın arkadaşınızdan birini seçin. Ve size seslendiğini düşünün. Hatta biraz sizinle konuşsun. Zihninizde sesi canlandı değil mi? İşte buna içsel duyuş diyoruz. Ve Beethoven için notalarda işte böyle bildiği seslerdir. Müzisyen olmayanlar sağır bir müzisyenin çalışabilmesini olanaksıza yakın bulurlar. Ama yüksek yetenekli müzisyenlerde sağırlık yalnızca dış seslerle ilgilidir, iç seslerle değil. Beethoven'ın herhangi bir notayı ya da nota kombinasyonunu işitip anında adlandırma ve piyano yardımı olmadan her notayı doğru söyleyebilme yeteneği vardı. Sizi yine şaşırtacağım ama bu az bulunan bir yetenek değildir. Yani bu durum Beethoven'ın özel bir yeteneği değil. İyi bir müzisyen, hatta bu meslekten olmayan yetenekli biri herhangi bir eserin nota kağıdını alıp okuyabilir ve o eserin sadece notalarına bakarak müziği duyabilir. Aynı daha demin bizim zihnimizde yaptığımız canlandırma gibi. Tüm bu doğrultuda şunu söyleyebiliriz. İyi bir besteci çalışmak için piyanoya ihtiyaç duymaz. Onun enstrümanı zihnidir. Hatta bir gün Beethoven bir öğrencisine beste yaparken kolaycılığa düşmemesi için piyano bulunan bir odada asla beste yapmamasını söyler. Birçok kişiye bu özellik kara büyü gibi gelse de profesyoneller için bu çok doğaldır. Bu yüzden inanılmaz zihni ve müzikal tecrübesiyle Beethoven iç kulağındaki sesleri müziğe çevirmekte hiçbir zorluk çekmedi diyebiliriz. Tamam, bestecilikte zorluk çekmedi. Ama şeflik nasıl yaptı? Hani şu müziği yönetme işi. Karşınızda bir ton enstrüman var ve onları bir uyum içerisinde yönetmeye çalışıyorsunuz. İşte bu noktada biraz zorlandı. Ama bu sefer de müziği anlayabilmek için gözlerini kullandı. Nasıl yani? Şöyle ki müzisyenleri hareketlerinden, enstrümanları ise pozisyonlarından takip ederek müzikteki en küçük tempo ya da ritim aksaklıklarını fark edip derhal düzeltebildi. Şunu da unutmamak gerekir.
Beethoven hayatının ilk 25 yılını müzik dinleyerek ve enstrüman çalarak geçirdi. Bu sebeple enstrümanların ve seslerin birlikte nasıl çalıştıklarını biliyordu. Yani işitme kaybının doğuştan olmaması, onun sesleri tanıması ve zihninde canlandırabilmesi açısından büyük bir avantajdır. Evet, bugünkü ilginç ama anlatınca bir o kadar da ilginç olmayan konumuzun sonuna geldik. Bu anlatının başından beri çalan müzikler Beethoven'ın duyma yetisini yitirmeye başladığı andan itibaren yazdığı eserlerdir. Bunların en ünlüleri 9. Senfoni, 5. Senfoni ve Moonlight Sonata'dır. Tabii ben sadece bu eserlerin birkaçını ve kısa kesitlerini kullandım. Bu eserlerin uzun halleriyle tanışmanız dileğiyle. Sevgiyle ve müzikle kalın. Hoşça kalın.